Evet arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü koli bizleri bekliyor. Bunların içerisinde bir sürü manga var ve aynı zamanda birkaç tane kitap var. Bir tane de çizgi roman var arkadaşlar. Çizgi romancı arkadaşları burada tutmak için yalan söylemeyeceğim. Sadece içerisinde bir tane çizgi roman var. Bir tane de elektronik bir eşya var. O da yine mangalarla alakalı almış olduğum bir eşya. Onu da birazdan açınca göreceksiniz. Paketlerimize gelecek olursak görmüş olduğunuz gibi komple Amazon ürünleri var burada. Yani komple Amazon'dan yapmış olduğum bir alışveriş var. Burada bir tane de MNG kargomuz var. Bu da Magma Kozo'dan gelen bir koli. Bakalım burada bizleri neler bekliyor. Aslında siz çoktan görmüşsünüzdür. Manga piyasasını takip eden arkadaşlar burada ne olduğunu çoktan biliyorlardır. Ama buraya da yine geldiğimiz zaman özel değineceğim. Onun dışında burada görmüş olduğunuz hiçbir marka ile işbirliğim, sponsorluk anlaşmam yoktur. Bunu da baştan bir söyleyeyim arkadaşlar. Aynı zamanda şuna da bir videonun başında değineyim. Eğer ki videolarımı seviyorsanız lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda yorum yapmayı da unutmayın. Bakalım bunu videonun başında söyleyince çok etki edecek mi? Yorumlar kısmında fazla bir etki yaratacak mı? Aynı zamanda takip kısmında da bir artış olacak mı? Ben genelde bunu videonun sonunda söylüyorum veya hiç söylemiyorum. O yüzden çok fazla artış olmuyor ama söyleyince bir etki ediyor mu? Bunu göreceğiz. Onun dışında bir de genç kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Kardeşlerim, burada bu kadar çok mangayı görünce lütfen kıskanmayın. Keşke benim de o şekilde olsaydı. Keşke ben de o kadar alışveriş yapabilseydim diye düşünmeyin. Bu tarz karamsar düşüncelere girmeyin. Sizler de bu şekilde istediğiniz kadar manga veya kitap, çizgi roman her neyse veya herhangi başka bir şey istediğiniz kadar alabilecek maddi güce ulaşmanız için şu an adam akıllı derslerinizde çalışıp istediğiniz mesleğe ulaşıp adam akıllı bir meslek ama öyle maksat okumak olsun diye öyle meslek seçmeyeceksiniz. Adam akıllı bir meslek seçeceksiniz. Para yapabileceğiniz bir meslek seçeceksiniz ve o yönde varınızı yoğunuzu verip güzel bir şekilde bu işin içerisinden çıkıp dediğim gibi istediğinizi istediğiniz zaman alabileceksiniz. İstediğiniz yere istediğiniz zaman gidebileceksiniz. Bu maddi güce ulaşabileceksiniz. Ama dediğim gibi yine söylüyorum başta okumanız gerekiyor. Adam akıllı derslerinizde çalışmanız gerekiyor. Neyse. Buradan genç kardeşlerime de bunu söylediğime göre bir de şunu söyleyeyim. Bir sürü şey söyledim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Konuşmayı seviyorum. Burada açılış yapacağız. Öyle tık 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 geçmek yok. Burada sohbet muhabbet edeceğiz. O yüzden yavaş yavaş açacağım. Görmüş olduğunuz gibi burada kahvem de hazır. Kahvemi yaptım. Ama şu an burada duruyor, arkada duruyor. Masaya sığmıyor. Bunları birazdan aşağı indirince onu da öne çekeceğim. Neyse. Burada kaç tane paket var bir sayalım. Ben de merak ediyorum. Saymadım. 1, 2, 3, 11 tane paket var arkadaşlar. Küçüklerle beraber hepsi işte 11 tane var. Her neyse. Ama burada arkadaşlar geçtiğimiz aydan gelen paketlerim de var. Bu paketleri ben bu alışveriş videosuna sakladığım için açmadım. Umarım içerisinde bir hasar yoktur o geçtiğimiz aydan gelen paketlerin içerisinde. Eğer hasar varsa yandık arkadaşlar. Geri iade eder miyiz edemez miyiz onları bilmiyorum. Ki ben biliyorsunuz ki aslında iade işlemleriyle de uğraşmayı sevmiyorum. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Neyse o yüzden ne diyoruz? İnşallah buradaki paketlerin içerisindeki mangalarda, çizgi romanlarda, kitaplarda herhangi bir hasar yoktur diyorum. Şimdi şunların hepsini aşağı alıyorum. İlk başta Magma Kozo'dan gelen paketimizi açıyorum. Aşağı indiriyorum, geliyorum. Evet kardeşlerim geldim. Paketlerin hepsini aşağıya aldım. Şöyle ben de kendimi çekeyim birazcık. Çeki düzen vereyim. Tamam. Bu arada gömlek giydim. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Saçlarımı bu sefer birazcık yaptım. Yani niyeyse bu videoya bir özenesim geldi arkadaşlar. Bilmiyorum sebebini ama içimden böyle bir şey geldi. Şimdi şu paketle başlayalım. Haydi bakalım. Magma Kozo'dan gelen alışverişimiz. GL'ye iyi bilenler var mı bilmiyorum. Ki aranızda eminim ki vardır. Ve ben kendisini takip ediyorum, videolarını izliyorum. Canlı yayınlarını asla kaçırmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü One Piece ile alakalı içerikler çekiyor kendisi. Ve gerçekten de bunun hakkını verdiğini düşünüyorum. O yüzden sizler de One Piece ile alakalı içerikleri tüketmeyi seviyorsanız bir bakın derim. Ki tüketiyorsanız zaten biliyorsunuzdur da neyse. Şimdi paketi açtım arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir kutu bizleri karşılıyor. Görüyorsunuz. Yani daha yeni açılmış bir yayın evi olmasına rağmen bu şekilde güzel bir paketleme yapmışlar kendileri. O yüzden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi şuradan bantı keseceğim arkadaşlar. Bantı bile Magma Kozo yazısıyla kaplı. Bant bile özel yani arkadaşlar. Şimdi şöyle açıyorum paketini. Paketi açtıktan sonra şöyle bir şey karşılıyor bizleri. Oo, çok iyi. Şöyle. Lan içerisinde ayraç da var. Çok iyi. Şu araçları kenara bir alayım. Arkadaşlar şöyle paketin içerisinde hasar gelmesin diye kartonumsu böyle değişik bir şey var. Kartonu sanki rendelemişler gibi.
Onun dışında şimdi şu kolyeyi şu kenara alacağım. Bu kolye çok güzel. Bunun içindekini atmak istemiyorum. Kullanırım belki. Şöyle bir paket karşılıyor bizleri. Ondan sonra paketi de açtıktan sonra paketi yırtacağım. Şöyle paketi yırttıktan sonra şunları yine alayım bir. Şöyle bizleri 2 tane sticker karşılıyor. Mangamızın içerisindeki karakterlerin stickerları arkadaşlar şöyle. Ve 3 tane de arkalı önlü basıma sahip ayraçlar karşılıyor. Ayraç tasarımları gerçekten güzelmiş, beğendim. Vay vay vay. Şöyle göstereyim. Umarım gözüküyordur arkadaşlar. Ayraçları da kenara koyduktan sonra şimdi paketimize gelelim. Bu arada patlangaçı bile değişik arkadaşlar. Bildiğimiz patlangaçlara benzemiyor. Farklı bir patlangaç tasarımı var. Ve paket şeklinde. Şimdi bir açayım onu ben. Bakalım içerisindeki mangalar nasıl? Na 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 na. Dungeon Creatures. Şöyle arkadaşlar 3 cilt bizleri karşılıyor. Boyutları bayağı bir büyük ve bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Kalitesi cidden iyi. Ve bayağı bir ağır niyeyse ciltler. Niye böyle? Vay vay vay. Kaliteyi beğendim. Kokusu sadece birazcık farklı diğer mangalara göre. Ama kalitesi çok iyi. Bayağı bir beğendim. Bu arada arkadaşlar bu manga serisi tamamıyla yerli bir üretimdir. Yani hikayemizin yazarı, çizeri, her şeyi Imes adında bir mangakaya aittir. Mangaka denir mi? Denir bence. Çünkü görmüş olduğunuz gibi eseri var artık kendisinin. Mangakaya ait. Aynı zamanda tabii işte ciltlerimizi basan yayın evi de Engin'in kurmuş olduğu Magma Kozo yayın evi. Ben Engin'i desteklemeyi istiyorum. Niye? Çünkü Engin'de bence gerektiği kadar bir güç olsa, elinde güzel bir güç olsa çok daha farklı serileri Türkiye'ye bence getirebileceğini düşünüyorum. Bu arada şöyle mangalarımızın yandan görünüşleri de çok iyi bu arada. Şöyle göstereyim. Bayağı bir beğendim. Tamam. Şimdi Amazon'dan gelen küçük paketlerimizle devam edelim. Şöyle bakalım nasıl bir şey bizleri bekliyor arkadaşlar. Ben de bilmiyorum çünkü ben de unuttum neler aldığımı. O kadar çok şey aldım ki. Ama o kadar çok şey almama rağmen hala yeni basılan ciltleri tamamlamış değilim. Özellikle gerekli şeyler üzerinde. Gerekli şeyler bu sene epey bir sağlam ilerliyor arkadaşlar. Hızlı ilerliyor. Onlara yetişmesi gerçekten çok zor. Eskiden manga serileri hızlı basılsın diye şikayet ederdik. Şimdi hızlı basıyorlar diye şikayet ediyorum arkadaşlar. Çünkü yetiştiremiyorum yani. Bütçe yetmiyor. Bütçe yetmiyor. Maalesef. Bu arada şu makineyi bir kenara alayım ya. Yanlışlıkla birbirimizi kesmeyelim. Bende Blue Lock'ların arkadaşlar 1. ve 2. cildi vardı sadece. Ben de 4 al 3 oda kampanyasını görünce Amazon'da bir de 600 TL üstüne de %10 kadar bir indirim vardı. %15 mi %10 kadar mı öyle bir indirim vardı. Bunları görünce arkadaşlar bu fırsatları yakalayınca dedim o zaman Blue Lock'ların hepsini alayım. Amazon'dan Blue Lock'ların hepsini topladım. Şöyle şu an burada elimde 13 ve 14. cilt bulunmakta. Bayağı bir güzeller. Vallahi komik şeyler bu Blue Lock üzerinde çok hızlı gidiyorlar. Keşke diğer serilerinde de bu kadar hızlı gidebilseler. Diğer serilerinde de bu kadar hızlı gidebilseler bence zirvedeki yayın evleriyle kapışırlar diye düşünüyorum. Ama işte dediğim gibi hızlı bir şekilde gitmedikleri için, çok yavaş ilerledikleri için alt seviyelerde kalıyorlar. Yapacak bir şey yok. Her neyse burada vaat edilmiş Yok Yer'in 18. cildi beni karşılıyor. Sizleri karşılıyor. Şöyle abi vaat edilmiş Yok Yer'in kapakları hepsi mi güzel olur ya? Ya hepsi birbirinden güzel arkadaşlar ya. Yani vaat edilmiş Yok Yer'in herhangi bir kapağını alın, şöyle elinize alın, inceleyin. Çok fazla, çok güzel detaylar yakalayacaksınızdır diye düşünüyorum. Aynı şekilde kapakların arkaları da bir o kadar güzel. Tamam, bunları da şöyle kenara alayım. Şöyle dursun arkadaşlar bunlar da. Okey. Bir tane daha paket elime alıyorum. Bu da böyle gelmiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Farklı bir pakette elime ulaştı. Şimdi bunu açacağız. Şöyle açabilirsem. Okey. Şimdi elime attım. Elime gelen ilk manga Kayıp Kıta'nın yeni basmaya başlamış olduğu Pandora Hearts. Şöyle. Pandora Hearts. Bu manga serisi hakkında herhangi bir fikrim yok, bilmiyorum. Ama Kayıp Kıta bu manga serisiyle alakalı bir gönderi attığında altına yazdım. Arkadaşlar bu seri alınır mı, güzel mi diye bir yorumda bulundum. Bir soru sordum. Hemen
çoğu kişi almazsan olmaz, harika seri, şöyle seri, böyle seri gibisinden övgülerde bulundular. Ben de dedim almazsam olmaz. Neyse. Şimdi bir diğer ciltimiz. Burada bir tane sadece 2 cilt varmış. Okey. Şöyle çöpleri şurada biriktireyim. Burada da arkadaşlar Geçbel 2. Vay vay vay. Abi şu Geçbel niye çok hızlı basılmıyor ya? Şöyle görmüş olduğunuz gibi kayıp kıta tarafından basılıyor. Bunun bence yavaş basılıyor olmasının en büyük sebebi çok fazla satmıyor olması. Keşke çok fazla satan bir seri olsa. Çünkü kendisi bence çok güzel bir seri. Potansiyeli yüksek olan bir seri diye düşünüyorum. Sadece bunu ilk cildini okuyup söylüyorum ama arkadaşlar. Yani ilk cilt üzerinde bunu söylüyorum. Eğer ki mangamız ilerleyen ciltlerde de bu şekilde devam ediyorsa, seviyeyi düşürmüyorsa güzeldir diye düşünüyorum arkadaşlar. Mangamız Geçbel. Bunu da şöyle alayım. Bunu alta koyayım da dengesi bozulmasın. Çünkü bu büyük. Tamam. Şimdi şuradan bir tane daha çekiyorum. Ya şu Amazon'un şu kargoları var ya arkadaşlar. Şu kargoları açması çok keyifli ya. Şuradan şöyle tutuyorsunuz. Özellikle şurada tutma yerleri oluyor. Tutuyorsunuz bazen böyle elinizde kalabiliyor. Elinizde kalırsa hiç moralinizi bozmuyorsunuz. Şuradan tutuyorsunuz. Bir tane daha tutma yeri var çünkü. Buradan çekiyorsunuz. Geldi bak. Tamam. Böyle tık diye açılıyor arkadaşlar. Ya bu kutuları böyle parçalamanıza gerek yok. Güzel yapmışlar bunları. Şöyle açıyorsunuz. Ondan sonra şuradan mangayı veya kitap artık ne aldıysanız onu çekiyorsunuz. Hop geliyor. Burada da arkadaşlar bakıyoruz. Atika'nın yeni basmaya başlamış olduğu Hikaru'nun vaat ettiği ne ya? Hikaru'nun veda ettiği yaz manga cildi bizleri karşılıyor. İlk sayfaları renkli. Sonra işte siyah beyaza klasik dönüyor arkadaşlar. Bakalım bu neler anlatıyor? Bu seri neyi anlatıyor bilmiyorum. Ama şöyle kapağa baktığım zaman arkadaşlar hissiyat olarak bana bir tane seri vardı ya. İzleyicilerimin önerdiği mangaları okuyorum adlı bir video serim var arkadaşlar. Orada okumuştum. Niyeyse bana bu manga serisinin kapağı onu hissettiriyor. O serinin ismini unuttum. Neyse şöyle göstereyim. Hikaru'nun veda ettiği yaz. İçerisinde bu arada arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bir tane karakter kartı bulunuyor. Şöyle göstereyim. Hikaru karakterimizin kartı bizleri karşılıyor. Başka da bir şey var mı? Yok, başka da bir şey yok. Okey. Şöyle koydum. Burada bunlar dağ gibi birikecek. Büyük ihtimal alacağım buradan bunları. Bunlar gözüküyor mu? Bunları da şöyle göstereyim. Güzel bir görüntü olsun. Tamam. Kahvem de burada. Okey. Her şey çok güzel. Bunun paketi açık arkadaşlar. Önceden açmıştım. Çünkü ne dedim sizlere? Elektronik bir eşya bekliyorum dedim. Ben bunu o elektronik eşya sandım ama o diğer kutudaymış. Büyük kutulardan bir tanesinin açık. Onu da göreceksiniz birazdan. Orada açtım baktım. Çünkü ona videodan önce bakmam gerekiyordu. Hani hasar varsa sıkıntı. Elektronik eşya olduğu için. O yüzden önceden açtım baktım. Sıkıntı yok. Geri koydum yerine arkadaşlar. Sırf bu videoya özel. Şimdi burada da yine sadece bir tane cilt bizleri karşılayacak. Şöyle gösteriyorum. Dorohedoro serimizin 3. cildi bizleri karşılıyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Itaki bu seri özelinde mükemmel bir iş çıkartıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bütün ciltlerinde bence, bütün basmış olduğu manga serilerindeki ciltlerde çok güzel işler çıkartıyorlar. Çok kaliteli işler çıkartıyorlar. Yani bu yadsınamaz bir gerçek arkadaşlar. Doğruya doğru. Herkesin hakkını vermemiz gerekiyor. Sadece şöyle bir şey var. Keşke biraz daha hızlı basabilseler. Sonuçta büyük bir yayın evi. Baktığınız zaman, dışarıdan bakıldığı zaman büyük bir yayın evi. Rahat bir şekilde basabileceğini düşündüğünüz bir yayın evi. Ama bir tık yavaş basıyorlar. Keşke hızlansalar. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. İçerisindeki siyah doygunluğu mu derler buna, ne derler? Çok çok iyi. Yani siyah yerler oldukça siyah. Çok güzel yapılmış, kaliteli hissettiriyor. Seviyorum. Seviyorum. Itaki'yi seviyorum. Şöyle koydum. Tamam. Yine bir hatırlatma yapayım ben. Videonun başında söylemiştim ama yine de bir söyleyeyim, ne olur ne olmaz arkadaşlar. Herhangi bir işbirliği veya sponsorluk yoktur. Hepsini kendi paramla aldım. Sizlere açıyorum burada. Yıllardan beri yaptığım bir şey bu. Şimdi devam ediyorum. Bunu yine bir belirtmekte fayda var. O yüzden belirttim. Şimdi bu pakette de yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şurada tutma yeri var. Şöyle tutuyorsunuz, çekiyorsunuz. Tık tık. 2 hamle ve açılıyor. Bakalım burada neler var, ben de bilmiyorum. Şu ana kadar hiçbir hasar yok. Hepsi çok güzel gelmiş bu arada. Bunu da söyleyeyim. Şöyle çek. Geçtiğimiz günlerde incelemesini yapmıştım. Hatta inceleme esnasında da söylemiştim. Huzurlu Kamp yan tarafta kutuların içerisinde bekliyor demiştim. Huzurlu Kamp'ın 2. cildi yine Kayıp Kıta tarafından basılan bir seri kendisi arkadaşlar. Kayıp Kıta, lütfen şu seriyi birazcık hızlandır ya. Ya bu çok güzel ya. Çok güzel bir seri bu ya. Çok seviyorum bunu. Şöyle
karakter kartları yine bizleri karşılıyor. Boğazım çok kurudu ya, o yüzden öksürüyorum. Kahve iyice kurutuyor. Şuradan Nadeshiko, benim favori karakterim şu an. Nadeshiko burada. Çok güzel ya. Bunu büyük ihtimal okurum. Neyse şöyle kenara yine koyuyorum. Vaat edilmiş yok yere şöyle aşağı alayım ya. Bu küçük ciltli arkadaşlar. Sürekli yerini değiştirmek istemiyorum. Şöyle kalsın. Heh. Tamam. Devam ediyorum. Burada yine küçük bir paketimiz var. Açalım bakalım burada ne bizleri karşılayacak. Tık. Ya şu paket açması çok güzel ya. Çok keyifli arkadaşlar ya. Terapi gibi bir şey ya. Vallahi billahi. İzlemesi de aynı şekilde. Terapi gibi. Şöyle. Oy. Burada Nia Sano'nun Dead Destruction mıydı? Öyle bir seri var arkadaşlar. Dead Demons Destruction ikinci cildi. Aynen öyle. İkinci cildi bizleri karşılıyor. Gerekli şeyler de bu seri üzerinde çok güzel bir baskı yapıyor arkadaşlar. Ciltleri alıp baktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu arada şöyle açınca aynen. Kapağımızı şöyle açtığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle oluyor, tamamlanıyor yani. Şimdiye kadar Inio Asano'nun arkadaşlar sadece Pumpun'unu bitirdim. Bir de Solanin mangasını okudum. Bir de bir tane siyah bir cilde basılmış olan bir tek ciltlik mangası vardı. O serinin şimdi seri diyorum bak ya. Hep karıştırıyorum. Cildin ismini unuttum. Sadece 3 tane farklı eserini okudum Inio Asano'nun. Üçü de birazcık böyle karamsar temalara sahipti. Büyük ihtimal bu da öyle. Bakacağız, göreceğiz. Sanırım Inio Asano abimiz hep böyle karamsar, hep böyle bir depresif havalarda diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Umarım öyle değilsindir. Eğer öylesen de o durumdan çıkmışsındır Inio Asano abim. Şöyle koyayım. Şu şekilde devam edelim. Bir de bunları yerleştirmesi var ya. Ulan bunları ben nereye koyacağım? Kitaplıkta yer kalmadı. Neyse. Şimdi buradan artık yavaş yavaş bir tık daha büyük paketlere geçmeye başladık. Açalım bakalım burada bizden neler karşılayacak. Şöyle çevirdim. Açtım. Ben de böyle sizlerle beraber bakayım, göreyim. Burada Titan'a Saldırı Kayıp Kızların ikinci cildi bizleri karşılıyor. Normalde bu Titan'a Saldırı Kayıp Kızların özel basımı vardı arkadaşlar. Fakat yani o kadar para vermek istemedim. Niye? Ana seri olsaydı, sallıyorum Vagabond'un büyük özel basım, Vizimedia'nın özel basmış olduğu ciltler var ya arkadaşlar. Veya Berserklerin siyah ciltli basımı var ya, özel basımı. O tarz bir şey olsaydı, yani ana seri ile alakalı bir şey olsaydı o zaman alırdım. Ama bu ana seri değil arkadaşlar. Bu yan serisi, devam serisi, spin-off mu derler buna, ne derler? Spin-off'u diyebiliriz. Bence de öyle bir şey diyebiliriz yani. O yüzden ana seri olmadığı için, ana hikaye olmadığı için özel basımını almak istemedim. Boşuna o kadar para vermek istemedim. Çok param olsaydı o zaman alırdım. Orası ayrı. Ama o kadar param olmadığı için ben bu şekilde almayı tercih ettim. Neyse. Burada komi konuşmaktan korkuyorum. 5. cildi var. Bu cildi de almamıştım. Öyle alacağım deyip hep kenara attığım bir seriydi. Fakat fırsatını bulmuşken alayım dedim. Bu arada burası niye böyle bunun? Birazcık kayma var. Yapacak bir şey yok. Neyse. Devam edelim. Burada kaç tane cildimiz var daha? Bir 3-4 tane daha var herhalde. Çekiyorum. Blue Lock'un 12. cildi bizleri karşılıyor. Şöyle göstereyim. Blue Lock futbol temalı fakat futboldan birazcık daha farklı olan bir anlatıma sahip arkadaşlar. Yani futbol üzerinden farklı bir hikaye anlatıyor. Farklı bir futbol var. Değişik bir konusu var. Güzel yani. Ben seviyorum. Bu arada şunları göstermiştim herhalde. Şöyle koyabiliriz. Tamam. Ondan sonra çektim. Burada Dengeki Daisy 2. cilt bizleri karşılıyor. Yine komik şeylerin basmış olduğu. Fakat bu seri bence onların üvey serisi diyebiliriz. Çünkü bu seriyle hiç alakaları yok ve bu seri çok kötü basıyorlar arkadaşlar. Çok özensiz basıyorlar. Sallamıyorlar diye düşünüyorum. Aynı şekilde Şafak'ın Kızı Yona serisi hakkında da o şekilde düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Keşke bu serileri hızlandırsalar. Çünkü ben bu Dengeki Daisy'yi sevmiştim arkadaşlar. İlk cildi okuyup baktığımda bayağı bir şaşırmıştım yani. Ben de sevdiğime şaşırdım. O kadar seveceğimi düşünmüyordum. Güzel konusu var yani. Neyse geçelim. Burada yine Titan'a Saldırı Kayıp Kızlar 1. cilt şöyle bizleri karşılıyor. Şöyle bunu da şuraya alacağım. Bir kasanın üstüne koyacağım. Tamam. Koyduk. Ondan sonra burada son bir cildimiz kaldı. Ona da bakalım ne var burada. Burada vaat edilmiş yok yerin 17. cildi bizleri karşılıyor. Yine çok güzel bir kapak. Çok bakılası, çok incelenesi bir kapak bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şunun bir arkasına bakacağım. Aynı mı? Aynımsı gibi ama farklı gibi.
Renkler farklı. Şöyle oy oy oy. Vadenilmiş yok yerinde bitmesine çok az kaldı. Yani bu seri özelliğinde de çok heyecanlıyım. Artık bitse de ben de şu seri takır okusam diye heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Neyse. Son küçük paketime geçiyorum. Ondan sonra 3 tane büyük paketim kalıyor arkadaşlar. 3 tane büyük kutumuz kalıyor. Şimdi şunu açalım. Bakalım. Ondan sonra kutularımıza ufaktan geçelim. Açıyorum. Bu arada bence iyi yani. Bu kadar alışverişe rağmen hızlı açıyorum. Normalde daha uzun sürerdi benim açılımlarım biliyorsunuz. Fakat bu şekilde de bence iyi. Neyse. Bence buna rağmen bile uzun sürecek. Bakalım burada neler bizi karşılayacak. Bu arada yine söylüyorum. Hiçbirisinde bir hasar yok. Amazon konusunda ben bayağı bir şanslı olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Ulan şimdi bunu söyledim diye inşallah diğerlerinde bir hasar olmaz ha. Neyse hadi hayırlısı. Dedim ve şu da hafiften bir hasar var. Buna böyle bir sürü mangayı bunun içine sıkıştırırsanız olacağı bu arkadaşlar yani. Tabii köşesi böyle şey olur. Hasar görür. Katlanmış birazcık değişik olmuş bu. Bir de tozlu bu. Niye böyle bu? Bu sanki yerdeymiş de yerden alıp da pakete koymuşlar gibi ya. Çok kötü. Ulan daha yeni söyledim ya. Daha yeni övdüm ya. Biraz bekleseydiniz bari be. Neyse. Şöyle Nana'nın ikinci cildi bizleri karşılıyor. Fakat bu ciltteki şu barkod ne abi ya? Şuraya barkod yapıştırmışlar. Ya bu barkod ne şimdi yani? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Neyse sabır. Burada Blue Lock'un 9. cildi bizleri karşılıyor. Bu da yine tozlu gibi ya. Bunlar niye tozlu gibi böyle? Anlamadım gitti. İçerisine toz mu attınız? Ne yaptınız lan? Yerdeki tozumun içine mi süpürdünüz? Ne yaptınız? Şöyle göstereyim arkadaşlar size de yüzümü saklayayım ki daha çok netlesin. Daha güzel netlesin. Şöyle 9. cilt. Nerede bizimkiler? Ya bunları artık biraz sıraya göre koymayayım ya. Çünkü daha gelecek bunlar. Neyse. Ondan sonra çıkardım. Nana 1. cilt. Büyük ihtimal bu da yok. Bu da Frieren'miş. Free 3. cilt. Abi hepsi tozlu ya. Şöyle 3. cilt Frieren. Bunun animesinden takip ediyorum ben arkadaşlar. Fakat mangalarına da belki ilerleyen zamanlarda serimiz tamamlanınca bakarım. Şöyle Nana 1. cilt. Bu arada hepsinin arkasına şöyle bir barkod yapıştırmışlar. Yani şu barkodları yapıştırmayın abi. Çok kötü ya. Neyse. Şöyle koyalım. Başka da bir şey paketimizde yok. Tamam. Bunlar böyle burada kalsın. Burası böyle kalsın. Şimdi şu paketlere geçelim. Bir saniye. Şundan devam edelim. Falçatan nerede? Şuraya koymuştum. Alalım bakalım. Hadi. Bence buradaki ciltlerde fazla hasar yoktur. Çünkü kutuya koyulmuş. Ve içerisi dolu olduğu için arkadaşlar çok sarsılmamışlar. Sağa sola çok gitmemişler diye düşünüyorum. Aynen öyle gözüküyorlar şimdilik. Şöyle açayım. Haydi bakalım. Bize neler karşılıyor burada görelim. Şimdi Kayıp Kıtanın basmış olduğu Parazit 1. cilt. Bu da Seinen bir seri diye biliyorum. Çünkü Seinen serileri arattığım zaman Parazit serisi genelde hep gözüküyor arkadaşlar. Listelerde oluyor. Yani büyük ihtimal bu Seinen bir seri. Seinen bir seri ise de beni direkt otomatik olarak çeker arkadaşlar biliyorsunuz. Ben Seinen okumayı seviyorum. Burada yine görüyorsunuz arkadaşlar mavi. Buradaki de kırmızı. Kırmızıda sessiz istila yazıyor. Mavide ise şahsi iblis yazıyor. Şöyle oraya da göstereyim sizlere. Bakalım bunu da okuyacağız. Bu arada bu ciltlerde yine büyük cilt arkadaşlar. Bunu nereye koyabiliriz? Alta koyarız şimdi. Bir dakika şunu bir kenara şöyle koyayım. Düzeltiriz. Çünkü daha burada çıkaracaklarım var. Ondan sonra burada yine Parazit 3. cilt bizleri karşılıyor. Bakalım bunların içerisinde kart var mı arkadaşlar? Aynen öyle. Kartlarımız yine bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi size de göstereceğim şimdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her birinin içerisinde arkadaşlar Kayıp Kıtanın basmış olduğu serilerde özel böyle bir tane karakter kartı oluyor. Bir tane de ayraç bulunuyor. Şöyle göstereyim. Bence bu detay çok güzel arkadaşlar. Bunu iyi yapıyor Kayıp Kıta. Seviyorum. Hem de mangalar da bence çok kaliteli oluyor. Kötü olmuyor. Aynı zamanda fiyatları da uygun oluyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Nasıl başarıyorlar bilmiyorum. Ama onları buradan tebrik ediyorum. Neyse burada yine Kayıp Kıta'nın basmış olduğu Kayıp Kıta'dan gidiyoruz valla. Kayıp Kıta'daki eksiklerim çok fazlaydı ve almak istiyordum çoğu serisini. Dedim ben de böyle fırsatlar varken, güzel indirimler varken tak onları çıkartayım. Önümüzdeki ayda gerekli şeylerin eksiklerini tamamlarım. Çünkü gerekli şeyler yine bayağı bir eksiğim var arkadaşlar. Dediğim gibi hızlı gidiyorlar. Burada Happiness 1. cilt bizleri karşılıyor. Kapakları çok güzel ya Happiness'ın. Şöyle açayım. Aynen bu da açılınca şey oluyor. Allah! Karakter kartı aşağı düştü. Alabilir miyim ayağımla?
aldım. Tamam, bunu da koyuyorum arkadaşlar. Şöyle hop hop. Tamam. Ve burada bir de Happiness 2. cilt bizleri karşılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Happiness'ın 2. cildi. Yine açayım şöyle bir seri çıkan da göstereyim. Ben de bakayım. Tamam. Bu da seinen bir seri hissiyatı veriyor bana arkadaşlar. Eğer bu da seinen bir seri ise yorumlara yazarsanız sevinirim. Öğrenmiş olurum. Şöyle koyayım. Şöyle daha mantıklı oldu. Okey, güzel. Bir yudum kahve alacağım. Boğazım çok kuruyor ya. Ben bir su alacağım ya. Geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Suyumu aldım. Bir su içeceğim. Of. Fena soğuk. Dişlerim de dondu. Bunu da şöyle kenara koyayım. Şimdi devam edebiliriz. Nerede kalmıştık? Şu açık olan pakete bir bakalım. Buna bakalım. Buradan bir şeyler görelim. Şimdi şöyle, bu paketi demiştim size arkadaşlar. Daha öncesinde açtım. Çünkü bir şeye bakmam gerekiyordu. O bakmak istediğim şeyi sizlere göstereyim. Şöyle göstereyim. Yine bu da reklam değil arkadaşlar. Buradaki dediğim gibi bakın, yine belirtiyorum. Kaç kere söyledim ama yine de belirteyim. Korkuyorum çünkü bir şey olacak diye. Buradaki göstereceğim şey de yine sponsorluk veya işbirliği ile alakası yoktur. Kendi paramla dediğim gibi almışımdır. Aldım. Burada Galaxy Tab A9 tableti bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu tableti almamın sebebi manga okumak istemem. Ben bir seriye başladığım zaman o seriyi bitirmeden durmuyorum. Şimdi mesela ben ne okuyorum arkadaşlar? 7 Ölümcül Günah'ı okuyorum. 7 Ölümcül Günah şimdi kaçıncı cilde kadar basıldı? 25. cilde kadar basıldı. 7 Ölümcül Günah kaç cilt? 37 miydi 40 mıydı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi herhalde. Ben şimdi serileri nasıl okuyorum? Başladığım zaman bitene kadar durmuyorum. Devamını internetten okuyorum. İnternetten okuduğum için de bilgisayar başında oturup okumak zorunda kalıyorum. İki büklüm bir şekilde okuyorum. Sırtım ağrıyor, bir omuzum ağrıyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor. Veyahut telefondan okumak istediğim zaman da ekranı küçük oluyor, olmuyor. Dedim o yüzden bir tane tablet alayım kendime. Çok özelliğe gerek yok dedim. Sadece manga okutsun bana. Yeter dedim. Kendime bir tane dediğim gibi şöyle Amazon'dan 4 küsür liraya 168 GB mıydı? 128 GB mı? Öyle bir şey. 128 GB'lık bir tane tablet aldım arkadaşlar. 3 küsüre de kaç GB vardı? 64 GB mıydı? Neydi herhalde? 3 küsür lira olanı 64 GB falan herhalde. Eğer siz de sadece manga okumak istiyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam elime de sığıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tane size büyük manga göstereyim. Mesela şöyle Dungeons Crashers'ı. Ondan bir tık daha büyük. Hemen hemen onun boyutunda. Yani tam böyle büyük bir manga okuyormuşsunuz gibi arkadaşlar. Oralıkta bir tablet. Hatta size şöyle örnek olsun diye bir tane açacağım. Bir saniye beklerseniz hemen açayım arkadaşlar. Çünkü burada zaten hazır da var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Mangaları artık bu şekilde rahat rahat okuyabileceğim. Şarjı da epey uzun süre gidiyor. Yani bu beni fazla götürür arkadaşlar. Bu bana fazla yeter. Yani bir şeyler izlediğiniz zaman da sesi de kötü değil. İyi çıkıyor sesi de. Beni hayli idare eder. Şöyle kenara koyayım bunu. Daha öncesinde dediğim gibi açmıştım arkadaşlar. Şu da şöyle bir tane şey aldım arkadaşlar. Kılıf, koruyucu kılıf. Bir tane koruyucu ekran aldıktan sonra bu iş tamamdır. Şimdi mangalarımıza devam edebiliriz. Sizler de bu şekilde bir çözüm yolu üretip uygun fiyata tablet alabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle kenara koyayım bunları. Daha sonrasında yerleştiririm onları. Neyse. Şimdi burada arkadaşlar yine Atika'dan yapmış olduğum bir alışveriş var ama tabi Amazon'dan. Dışarıdaki kızın bende 5. ve 6. cildi yoktu. Son alışverişimde bu seriyi alırken 6. ve 5. ve 6. ciltleri yoktu arkadaşlar. Alamamıştım veya sadece 5. cilt mi eksikti? Pardon, ikisi de yoktu aynen. İkisi de yoktu arkadaşlar. Ve şimdi çıktı. Fırsat bu fırsat. Dedim bunları da hemen tamamlayayım, alayım. Kitaplığıma koyayım. Zaten bu seri yakında bitecek arkadaşlar. Çok uzun bir seri değil. Bittikten sonra dediğim gibi okurum onu da. Burada çok merak ettiğim bir seri var ama fiyatı bir tık tuzlu niyeyse. Gunnibal 1 ve 2. cilt Felix koleksiyon tarafından basılıyor. Şöyle göstereyim. Bence bu seride çok merak edilesi bir seri arkadaşlar. Bir kasabada yaşayan insanlar herhalde yam çok değişik bir hikayesi var. Farklı bir hikayesi var ve artı 18 bir hikayesi var. Zaten kapaklarından da bu belli oluyor. Kapakları zaten kendisini direkt belli ediyor yani. Neyse. Burada da arkadaşlar şöyle alayım hemen elime. Şifacı güncelerinin 4, 8 ve 9. ciltleri var arkadaşlar. Yine son yapmış olduğum alışverişte 4. cilt orada yoktu arkadaşlar. Alamamıştım ama şimdi gelmiş.
Gelmişken de eksiğimi tamamlayayım dedim arkadaşlar. Kampanyada varken bu şekilde aradan çıkarttım bunu da. Ondan sonra efendime söyleyeyim, burada Mob Psycho 3. cilt bulunuyor. Itaki'nin basmış olduğu manga serisi. Bu seri de çok komiktir arkadaşlar. Eğlencelidir yani. Tavsiye ederim herkese. Ve yine kapakları çok güzel, özel basılmaktadır. Itaki bu işi yapıyor abi. Şu siyahlıklara falan baksana, çok siyah ya. Çok güzel yapmışlar yani. Bayağı bir beğeniyorum. Neyse. Ondan sonra burada Akamega Kill 7 ve 8. cilt bizleri karşılıyor. Bu seri de tamamlandıktan sonra ben animesini izleyip bitirmeme rağmen, hatta ilk izlemiş olduğum animedir arkadaşlar. Neyse. Animesini izleyip bitirmeme rağmen şey yapacağım ben. Bu seriyi baştan sona okuyacağım çünkü animesiyle mangası farklılık gösteriyormuş. O yüzden merak ediyorum kendisini. Bir de o şekilde okumak istiyorum. Göreceğiz. Neyse. Burada son bir şey bizleri karşılıyor arkadaşlar. Son bir şey bizleri bekliyor. Tamam. İmperler Çağı. Burada Efsaneler Çağı. Efsaneler Çağı diye mi geçiyor bilmiyorum ama. Bakın burada diyor zaten. Michael J. Sullivan'ın Destanlar Çağı ile başlayan epik serisi İmperler Çağı ile sona eriyor. Aynen öyle arkadaşlar. Bu artık bu seri tamamlandı. Bu seriyi okuyup bitirebilirim. Toplam kaç ciltti? 6 cilt. Aynen toplam 6 cilt. Yan hikayeler de var diye biliyorum. Yanlış olmasın arkadaşlar. Öncesini anlatan hikayeler de var ya da bilmiyorum tam. Bu arada kitabımız bayağı bir büyük. Fontlar da çok büyük değil öyle. Güzel yapmışlar yani. Bence güzel. Neyse okuyup göreceğiz bunu arkadaşlar. Ama kitap çok ince arkadaşlar. Çok ince hissettiriyor. Çok kalitesiz hissettiriyor. Doğruya doğru şimdi. Mangaları ne kadar çok iyiyse kitapları da birazcık sıkıntılı gibime geldi. Neyse. Şöyle alta alacağım bunu. Tamam. İlk kitabımız geldi bu arada. Kahve şuraya alacağım arkadaşlar ya. Bu kahve sıkıntı çıkartacak çünkü. Arkamda bayağı bir doldu. Önümde bayağı bir doldu. Şöyle yapayım he. Ve son kutuya gelmişiz artık ya. Oo. Bitmiş ya. Şöyle son kutuyu artık açıyoruz arkadaşlar. Bu kutu bugün geldi. Bakalım içerisinde neler var, neler bizleri karşılayacak. Hep birlikte göreceğiz. Ve en büyük koli bu sanırım. Hatta koli birazcık hasar görmüş. Yapacak bir şey yok. Şimdi başlayabiliriz. Ben buradan görüyorum ama siz şu an aynen öyle görmüyorsunuz. Tamam. Burada Invincible. Ya yine tozlu ya. Abi niye tozlu bunlar lan? Allah Allah. Aha içerisinde yine karakter kartı var. Düşmesin. Şöyle dursun. Invincible'ın 5. cildi bizleri karşılıyor. Beni karşılıyor arkadaşlar. Bakalım bu seri de yine merak ediyorum. Çizgi romandan okuyup tamamlayacağım. Normalde bunu biliyorsunuz ki animasyonu da var ama ben animasyon yerine çizgi romanı okuyup bitirmek istiyorum. O şekilde tercih edeceğim. Robert Kirkman var. Robert Kirkman nereden tanıyoruz? Yürüyen Ölüler çizgi romanından tanıyorum ben. Siz nereden tanıyorsunuz öncelikle bilmiyorum. Ben oradan tanıyorum ama kendisini. Ve kendisini çok seviyorum arkadaşlar. Yürüyen Ölüler serisini okumadıysanız hemen şiddetle hepinize tavsiye ediyorum. The Walking Dead diye de dizisi vardır bilirsiniz. Neyse şöyle kenara koyayım. Bunu şuraya koyayım ya. Şöyle. Şimdi burada Kayıp Kıtanı basmış. Ne olmuş lan bu iç içe geçmiş? He. Kayıp Kıtanı basmış olduğu Beastars şöyle 5. cildi bizleri karşılıyor. Bakalım bu seride neler olacak? Bu seride de bayağı bir gizem var arkadaşlar. Bir cinayet işleniyor. Ve o cinayeti işleyen kimdir, nedir, ne değildir bilmiyoruz. Acaba hemen 2. 3. ciltte çözüldü mü? Farklı konuya mı evrildi? Orasını da bilmiyorum ama direkt o ilk başta olan konu üzerinden hala ilerliyorsa ve o şekilde tamamlanacaksa seri güzel bence. Güzel bir gizem içeriyor çünkü içerisindeki konu. Katil kim? Severiz böyle konuları. Neyse. Burada Blue Lock'un 3. ve 4. cildi bizleri karşılıyor. Şöyle göstereyim. Blue Lock 3 ve 4 bizleri karşılamakta. Bu da güzel. Artık Blue Lock'ta da güncelledeyim arkadaşlar. Sadece bir tane cildim eksik. O da kaçıncı cildi hatırlamıyorum. O da niye? Sitede yoktu, kalmamıştı. Artık o da yine gelir yarın öbür gün. O zaman yine çeker alırız bir kampanya gördüğümüz zaman. Neyse. Burada yine Beastars 3. cilt bizleri karşılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle bir içine bakmak istiyorum ya. Bakalım. Değişik bir konusu var arkadaşlar. Değişik bir evreni var. Güzel yani. Ben beğendim. Burada Blue Lock 11, 10 ve 5. Aynen. Şöyle göstereyim.
Arkadaşlar Blue Lock'un kapakları şaka maka iyi değil mi ama ya? Şöyle bir bakınsanıza. Ciddi anlamda şekil değiller mi ya? Çok iyiler bence. Ben böyle kapak tasarımlarını seviyorum arkadaşlar. Böyle dolu şekilde. Kapağın komplesi doldurulmuş şekilde olan kapakları seviyorum. Her neyse. Ondan sonra burada bir tane kitabımız bize karşılıyor. Direkt o kitabı göstermek istiyorum. Normalde bu kitap uzun süredir yoktu piyasada arkadaşlar ve ikinci el sitelerinde bu kitabı saçmalık derecesinde yüksek fiyatlara satıyorlardı. 4.000 lira mı derseniz, 3.000 lira mı derseniz veya daha fazlası mı derseniz saçma sapan fiyatlara satılıyordu. Şimdi o fiyatlara satan arkadaşlara sesleniyorum. O fiyatlara koymuş olduğunuz kitaplar sizin bir tarafınıza montelensin diyorum. Şöyle kitabı gösteriyorum. Stephen King 22.11.63. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bu kitabı gerçekten çok merak ediyorum. Zaten kitabın ne ya? Kitabın King diyecektim. Yani Stephen King'in kalemini seviyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. JFK neydi bu adamın ismi ya? John F. Kennedy miydi? Öyle miydi adamın ismi? Neyse düzeltirsiniz beni arkadaşlar. Suikastten sağ suikastten sağ kurtuluyor burada. Normalde ölüyor biliyorsunuz arkadaşlar. Amerikan başkanı suikaste gitmişti. Hatırlarsınız Kennedy cinayetine, suikastine. Burada suikastten kurtuluyormuş bakın. Suikastten sağ kurtuldu. Eşinin de sağlık durumu iyi. Allah Allah. Farklı bir şekilde mi işliyor bu konu o zaman? Ben şöyle sanmıştım. O yine o cinayet işleniyor. O cinayet sonrasında olanları işliyor gibisinden sanmıştım ama burada kurtuluyor herhalde. 22 Kasım 1963'te Dallas'ta 3 el silah sesi duyuldu. Başkan Kennedy öldü ve tarih yeniden yazıldı. Peki ya geçmişi değiştirme şansımız olsaydı? Hayda. Kaç sayfa bu ya? Şöyle bir bakmak istiyorum. 815 sayfa. Okunur arkadaşlar. Stephen King kalemi ise tıkır tıkır gider. Yani sayfanın kalınlığı, yazıların küçüklüğü sizleri sakın korkutmasın. Hızlı bir şekilde akar. Kalem öyle bir kalemdir. Merak ediyorum. Kapak tasarımı da bence çok güzel. Ben bayağı bir beğendim. Okey. Artık bu da kütüphanemde var arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bu arada basımına bakmak istiyorum. Şu an baktığım zaman çok yeni gıcır duruyor ama yine basımına bakayım. Daha yeni çıktı çünkü. Buraya eskisini kakalamışlarsa bana ayıp ederler. Bakıyorum. Bir saniye. Allah. 10. basım diyor bende. 2022 diyor bu. 2022 basımını bana koymuşlar. Sanırım. Öyle anladım ben. Aynen öyle. Ama kitapta hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir adam akıllı sararma da yok. Çok güzel duruyor bence. Ki bence eski basımlar şu anki basımlara göre daha kalitelidir diye düşünüyorum en azından. Siz de bence öyle düşünüyorsunuzdur. Şu anki basımlar eskiye göre daha kalitesiz oluyor. Bu da bir gerçek yani. Yapacak bir şey yok. Bence daha iyi böyle olması. Neyse, sıkıntı yok. Burada Nana 3. cilt bizleri karşılıyor. Nana'nın 3. cildi. Aşağıda kaldı. Şimdi bunu alta koyamayacağım. Kalsın öyle. Yerleştirirken ben düzeltirim. Burada Komik Konuşmaktan Korkuyor 6. cilt bizleri karşılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Bunu da koyalım buraya. Ondan sonra burada Kitap Yurdu'nun Yükselişi 4. cilt. Yine unutulmuş bir seri. Seri ilk 3 ciltle çok güzel hızlı bir çıkış yaptı. Fakat sonrasında kaldı öyle arkadaşlar. Ben dedim herhalde bu seri daha basılmayacak, öyle kalacak. Ama 4. cildi geçtiğimiz günlerde, haftalarda, aylarda çıktı. Yani yavaş yavaş da olsa topallıyor da olsa geliyor seri. Ne zaman biter orasını bilemem ama. Böyle giderse 5-6 yılda ancak biter. Belki o bitmez bile yani. Burada Beastars 4. cilt var ama çok kötü bir şekilde gelmiş ya. Şömiz böyle çıkık ve katlanmış arkadaşlar şömiz. Şömiz şu an katlı şurasını görüyor musunuz bilmiyorum ama siz. Çok kötü gelmiş. Ya ben iade etmekle de uğraşmayı sevmiyorum arkadaşlar. İadeyi sevmiyorum. Bunu böyle kullanacağım ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şöyle koyayım. Artık bu da böyle ya çok kötü duruyor ama ya. Yapısı bozulduğu için şöyle çıkık duruyor arkadaşlar. Yapacağınız işe ya. Bir şey söyledik ya. Yani bir şey beğendik ya. Hevesimizi kursağımıza bırakın yani. Olmazsa olmaz. Bunu bu tarafa alayım dur. Tamam. Ondan sonra burada Zoom 100 7. cilt. Bu cildi almamışım arkadaşlar. Almadığımı fark ettim hemen. Tak çektim. Aldım orada gördüğümde. Şöyle koyayım. Okey. Ondan sonra yine burada Blue Lock bizleri karşılıyor. Kaç bu? 6 ve 7. cilt. Şöyle göstereyim. Yine kapakları çok güzel arkadaşlar. Biz buradayız diyorlar yani. Biz buradayız diyorlar. Yandan da güzel duruyorlar.
Okey. Okey. Ve son cilt artık alışverişimiz an itibariyle bitmiştir arkadaşlar. Bayağı dolu dolu bir koli açılışı, paket açılışı yaptım. Tamam. Bu her açtığım pakette detaylı bir şekilde konuşacak olsaydım bu video 3 saat sürerdi herhalde. O yüzden mümkün olduğunca hızlandırmaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Liar Game 2. cilt. Yine bu seriydi arkadaşlar. Çok övüyorlar. Karakteri çok aşırı derecede zeki diyorlar. Çok zekice hazırlanmış bir kurgusu, hikayesi var diyorlar. Bakalım okuyunca göreceğiz hep birlikte. Bunu da şöyle koyayım. Ve an itibariyle alışverişimiz bitmiş bulunmakta. Şimdi toplam kaç tane cilt var burada merak ediyorum. O yüzden saymak istiyorum arkadaşlar. Kitapları, çizgi romanların hepsini sayacağım. Bakacağım kaç tane cilt var. Geliyorum. Toplam arkadaşlar 55 tane cilt var. Yani bu devirde 55 tane cilt alabilmek bence çok güzel bir şey. O yüzden halimize şükürler olsun diyorum. Öyle böyle bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Ben de durumum çok aşırı derecede iç açıcı değil. Bir şekilde alıyorum arkadaşlar ama dediğim gibi çok da ben de durumumu iyi sanmayın yani. Bir şeyden kısıyoruz. Çoğu şeyden kısıyorum hatta. Mangalara yatırıyorum, çizgi romanlara yatırıyorum, kitaplara yatırıyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi alışverişim bu şekildeydi. Bir tane hasarlı ürünüm var. Çok acayip derecede göze batan bir ürünümüz var. O da Beastars'ın görmüş olduğunuz gibi. Şurada zaten göze çarpıyordur belki oradan bilmiyorum. Kaçıncı cildi? 4. cildi. Çok kötü gelmiş arkadaşlar. Ama değiştirmekle uğraşmayacağım. Üşeniyorum çünkü. Yani bir daha git bunu kargocuya ver de bilmem ne yap da onu bekle de ölme ölme. Neyse. Dediğim gibi. Benim alışverişim bu şekildeydi. Bir de burada şeyim vardı ya. Nerede o? Tabletim vardı. Tableti unutmayalım arkadaşlar. Tableti de şöyle koyalım. Tablet de geldi. Dediğim gibi artık tabletten de okumalar yapabileceğim. Rahat rahat uzanacağım böyle yatağıma. Keyifli okuyacağım. Veya koltuğuma otururum artık. Veya sağa sola gittiğim zaman alırım bunu yanıma arkadaşlar. İstediğim şekilde okurum. Köye gidiyorum ya bazen ben. Köye gittiğim zaman mesela babamın tabletinden okumaya çalışıyordum. Ve tableti de çok aşırı derecede yavaştı. Şimdi bunu götürürüm orada tık rahat bir şekilde okurum mesela gibisinden. Şöyle kenara koyayım. Evet arkadaşlar. Alışverişim bu şekildeydi. Siz son zamanlarda neler aldınız? Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer Bazinga yazarsanız sevinirim. Ve Bazinga yazanlar hala kanalımı takip etmiyorsa büyük ayıp ediyorlar demektir. Çünkü buraya kadar izlemişlerse hala takip etmiyorlarsa bence büyük bir sıkıntı var demektir. Anladınız siz? Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Çok da uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ben kaçıyorum. Adios amigos. Bye bye.